Babil hem tarih kitaplarında hem de dini kitaplardan biri olan Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi tarihi incelediğimizde çok büyük ilimlere sahip olup bunları geliştirmiş ve dünyaya katmıştır. Bu video serisinde Babil'in kısa tarihi ve dünyaya kattığı teknolojik ve ilimleri inceleyeceğiz. Subjektif bir yaklaşım yerine objektif bir yaklaşım sergileyerek bilgilerin doğruluğunu rahatlıkla teyit edebilirsiniz. Bu yüzden videoya devam etmeden önce şunu bilmelisiniz ki Babil 15 dakikada anlatılabilecek bir tarihi yoktur. Ancak sizleri sıkmamak adına olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ayrıca bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, ülkelerin ve birçok konuda videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede kanalıma ve Babil'in İnanılmaz Dünyası adlı videoma hoş geldiniz. Babiller Sami kökenli bir topluluktur. Bu topluluk Amurlular tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu ise Samu Abun olarak bilinmektedir. Devletin başına geçen 5. Kral Hammurabi sayesinde Babiller diğer kavimlere egemenlik kurmuşlardır. Hititlerin geri çekilmesinin ardından Babil, Asurluların egemenliğine girmiştir. Babililer Medlerle birleşerek M.Ö. 626 yılında Asur devletini yenmiş, tekrar bağımsız olmuşlardır. Bu bağımsızlıklarını da 2. Babil krallığını kurmuşlardır. Bu krallığın sonunu ise Persler getirmiştir. Babililer Sümerlilerin etkisinde bir medeniyet kurmuşlardır. Zikkurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Tapınakların üst katını rasathane yani gözlem evi olarak kullanan topluluk, alt katı ise depo olarak kullanmıştır. Depo olarak kullanılan alt katta ürünler depolanmaktadır. Babililer Mezopotamya'nın en gelişmiş medeniyetini oluşturmuştur. Babillerin başkenti Babil şehri. Babil bölgesi ilk olarak günümüz Irak toprakları içerisinde 1800 yıllarında tespit edilmiştir. Daha sonra bölgede çok sayıda kazı çalışması yapıldı ve kazılar Alman arkeolog Robert Koldever tarafından gerçekleştirildi. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başı arasında gerçekleştirilen bu kazılarda kentin birçok alanının yeniden inşa edildiği tespit edilmiştir. M.Ö. 605 ila 561 yılları arasında Kral Nebukadnezar tarafından zengin yapıların inşa edildiği de tespit edilmiştir. Yapılan kazılar sayesinde döneminin en görkemli yapısının gün yüzüne çıkması sağlandı. Günümüzde Berlin'de sergilenen bu eserde bu kazılar sayesinde ortaya çıkmıştır. Bergama Müzesi'nde sergilenen mavi renkli İştar Kapısı bu kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden sadece bir tanesi. Peki Babil kralı Hammurabi kimdir? Çünkü Babil'i Babil yapan Hammurabi adındaki efsanevi kraldır. Hammurabi M.Ö. 1810 tarihinde Babil'de yani günümüz Irak'ta doğmuştur. Hammurabi Sin-Mubalit'in oğludur. Çeşitli kültürlerde farklı anlamlar taşıdığı da söylenebilir. Aynı zamanda Babil'de konuşulan bir dildir. O dönemlerde birçok farklı kültür bir arada yaşamıştır. Bu kültürler tarım arazilerini kontrol altına almak için birbirlerine savaş açmışlardır. Hammurabi ise kontrolü sağlamak adına Mezopotamya'yı güçlü bir imparatorluğa dönüştürmek için yeni yasalar kurmuştur. Hammurabi bu yasalar sayesinde de büyük bir ün kazanmıştır. Hammurabi'nin kanunları hepimizin bildiği üzere göze göz, dişe diş mantığıyla kurulmuştur. 12 taşa yazılmış kanunlar herkesin görmesi için sergilenmiştir. Bugün bahsedilen Hammurabi kanunları en erken yazılan ve eksiksiz günümüze kadar gelen yasalardır. Bu yasalar
diğer kültürlerde adaleti oluşturmak için model olarak kullanılmıştır. Hammurabi yasaları sadece kurallardan oluşmamaktadır. Bu yasalar evlilik, borç, kölelik, ticaret gibi kanunlara değinen kararnameler de içermektedir. Dikkat çeken bazı Hammurabi kanunları. Bunlara bakmalıyız çünkü günümüzde bazıları sırf emperyalist sisteme göre uyarlanmadığı ve uygun olmadığı için kullanılmamaktadır. Bir köle efendisinin ismini vermezse onu bulan kişi köleyi saraya getirir ve detaylı araştırma yapılır. Kölenin efendisi bulunduğunda da köle efendisine teslim edilirdi. Biri borca düşerse ve o yıl tahıllardan verim alamadıysa, örnek suyun olmaması, fırtınanın ekinleri vurması gibi nedenler, o kişinin borcu silinir. Günümüzde ise bankalar adamın evine haciz koyar. Eğer evlenmiş bir kadın erkek çocuk doğurursa ve kadın ölürse adamın kadının çeyizi üzerinde hiçbir hakkı olmayacaktır. Çeyiz otomatikman oğlana aittir. Eğer biri bir başka kişinin gözünü çıkarırsa o kişi de onun gözünü çıkarır. Bir doktor hastanın kırık bir yerini veya kemiğini iyileştirirse o doktora hasta tarafından 5 şekel ödenir. Bir veteriner çok hasta olan bir eşi ya da öküzü iyileştirirse de hayvan sahibi o veterinere 1/6 şekel öder. Şekel dediğimiz konu onun para birimidir. Bunların dışında Babil'in günümüze kadar gelen ve hala bizler tarafından kullanılan şeyler de vardır. İlk bilgisayar olarak tanımlanan abaküsü Babiller icat etmiştir. Astroloji 3000 yıl önce Babil tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Babiller için astroloji devletin işleyişlerinden biriydi. O zamanlar Babillerin yıldızları ne zaman gördüğüne dair tuttukları haritalar vardı. Yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü ve görünmediğine bakarak şanslı veya şanssız günlerini hesaplamışlardır. Burçlar Babiller tarafından 12 bölüme ayrılmıştır. Babiller zamanla geleceği okuma konusunda teknik geliştirmişlerdir. Bu tekniklerden biri de burçlardır. Bunun nedeni takım yıldızları ve güneşin hareketleridir. Burçları 12'ye ayıran da yine Babiller''lerdir. Ancak şuraya bir subjektif bir yorum eklemek istiyorum. Günümüzde birçok insan yorumlara inanmamaktadır. Çünkü bizden kilometrelerce uzaklıkta olan herhangi bir gezegenin veya yıldızın insan üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Eğer benim yorumumu düşünecek olursan bazen kişilikleri ön plana çıkardığını düşünmekteyim. Tabii bu kendi yorumumdur, katılmayabilirsiniz. Konuya dönecek olursak Babiller 3.14 sayısını kullanmak yerine 3.125 sayısını katsayı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Döneminin bilgisi açısından çok yakın bir değer bulmuşlardır. Babillerde şehrin sınırlarını işaretlemek, arazileri ölçmek ve mülkiyet değişikliklerini kaydetmek için saha araştırmacılar olarak çalışan görevliler vardı. Babiller şehirlerini düzenlemede çok hassastı. Zengin ailelerin daha büyük evleri vardı ve ortalama bir ev birkaç küçük oda içeriyordu. Her evin ayrı yatak odası, tuvaleti ve oturma odası mevcuttu. Saraylar ve üst sınıfa ait evlerde banyo yapmak için ayrı tuvaletler bulunurdu. Bina temellerinde sırlı tuğla ve su yalıtımı için zemin kaplamalı bir bitüm tabakası kullanılıyordu. Özellikle de Babiller asfaltı çok kullanan bir toplumdu. Babil toplumunda 3 ayrı toplumsal sınıf bulunurdu. Toplumun tepesinde kral, kraliçe, prensler, prensesler ve asiller gibi kraliyet ailesi vardı. Üst sınıfı tüm mülk sahipleri ve zengin insanlar oluşturuyordu. Tapınakların rahip ve rahibeleri ile askeri liderler de üst sınıfa dahil edilmişti. Üst sınıftan servetleri için vergi ödemeleri ve askeri faaliyetlere katılmaları beklenmekteydi. Biri doğrudan üst sınıfa doğabilirdi. Ayrıca bu sınıfa yükselmek de mümkündü. Orta sınıfı esnaf, zanaatkar, çiftçi ve vasıflı işçilerden oluşmaktaydı. En düşük sınıf ise kölelerdi. Mezopotamya'da kölelik olağan bir uygulamaydı. Genellikle yenilen düşman kentlerin halkları köle haline getirilirdi. Suçlu ya da borçlu kişiler de köle yapılabiliyordu. Tapınak köleliği ise bundan birazcık farklıydı. Bir hasat sorunu veya
kuraklık durumunda aileler köle olması için çocuklarını tapınağa gönderirdi. Bu oldukça gaddar bir durum ama yapacak bir şey yok. Ay ve güneş tutulmasının devirli olduğunu ilk olarak Babiller keşfetmiştir. Ayrıca güneş saatini de onlar bulmuştur. Babiller yaklaşık olarak 1000 tanrıya inanıyordu. Gündelik hayatta ise bunlardan yalnızca birkaçına ibadet edilirdi. Babiller tanrılarından günlük yaşamlarında onlara yardım etmelerini de isterlerdi. Öte yandan sel, kuraklık, ürün yetersizliği ve benzeri durumlar doğa felaketlerin Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanmaktaydılar. Babil kentinin büyük tanrısı Marduk en güçlü tanrı haline gelmişti. Meşhur Babil Kulesi de Tanrı Marduk'a ulaşabilmek için yapılmıştı. Babiller ölümden sonraki hayata inanmaktaydı. Bu nedenle ölü insanlar onları diğer dünyaya götürebilecekleri birçok hediye ile birlikte gömülürdü. Mezarlar ya bir kamusal mezarlıkta ya da evlerinin zemininde bulunurdu. Ayrıca 7 kil tablet üzerine kaydedilen yaratılış efsanesine de güçlü biçimde inanmaktaydılar. İlk eski Babil efsanelerinden biri ilk insan Adapa ile ilgiliydi. Çivi yazısıyla yazılan tabletler bu türden efsaneleri sonraki nesillere aktarmaktaydı. Babil kültürü İncil'in eski ahit kısmında da okunabilecek olağanüstü net bir etki yaratmıştır. Babiller yeni yılı 11 günlük bir şenlikle kutlarlardı. Bunun yanında 60 tabanlı sayı sistemini de kullanmaktaydılar. Günlük yaşamı 60'lık sayı sistemine göre ayarladılar ve bu sebeple de 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye var. Sulama sisteminde yeni usuller geliştirmiş ve suyu yükselten makinelerden yararlanmışlardır. Atı ehlileştirmişlerdir gibi bir bilgi geçse de şu anki kaynaklar atı evcilleştiren ilk kültürün Bakır çağına ait M.Ö. 3700 yıllarda Kuzey Kazakistan'da oluşmuş bir kültür olan Botai kültürüdür. Bu kültürün insanları büyük yerleşim birimlerinde yaşarlar ve ağırlığı atçılık olan çok yönlü ticaretle meşgul olurlardı. Yaygın olarak diğer uğraşları da avcılık ve balıkçılığın yanında kemik, tahta ve taş işlerini kapsayan zanaatlardı. Gelelim dinsel açıdan bilgilere. Kur'an-ı Kerim'de Babil hakkında bilgiler geçmekte ve bizlere az da olsa ışık tutmaktadır. Bakara suresi 102. ayette şunlar geçmektedir. Ve onlar Süleyman'ın mülkü hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi, ancak şeytanlar inkar etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki 2 meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi biz yalnızca bir fitneyiz, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkeklerle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü bir bilselerdi. Bu bilgileri hesaba katarak büyünün merkezi haline gelmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Sadece bu değil, bu kısım subjektif bir görüş olmakla birlikte katılmayanlar olabilir. Belki de Babil topluluğu 2 melek olan Harut ve Marut'un öğrettiği şeyler sayesinde bu kadar ilerleme kat etmiş olabilirler. Şeytanlarla konuşmaları, insanların dünya boyutunun ötesindeki varlıklarla konuşabileceğini ve geleceği görmek için uğraştığı teknolojik açıdan gelişmeleri ve birçok konuda ileri olmaları bu meleklere bağlı olabilir. İşin bilim tarafına geçecek olursak, bizlere kattıkları şeyler çok büyük ve hala daha birçoğunu kullanmaktayız. Videoyu bitirmeden önce ilk aşk şiiri olarak geçen ve eski Babil'de yazılmış bir şiirin birkaç mısrasını sizlere okuyarak veda etmek istiyorum. Beni büyüledin, kendi arzunla sana geleceğim. Güvey, peşin sıra divana koşayım. Aklımı başımdan aldın, kendi arzunla sana geleceğim. Sevgilim, peşin sıra divana koşayım.
Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.